Herkese merhaba. Şimdi hızlıca bir kurlara da bakalım. Dolar endeksiyle başlamak istiyorum öncelikle. 97.80 direnç bölgemiz vardı. Dünkü bu Ukrayna-Rusya görüşmeleri sonrasında negatif algı mevcut ve 97.80 üstünde hareketler görüyoruz. Bugün de bu bölgede 97.80 üstünde kapanışlar bu direnç bölgesinin kırıldığını bize gösterecek. Tabii bu da Euro ve sterlin için daha sıkıntılı bir sürecin başladığının teyidi oluyor. Şimdi hemen hızlıca bir dolar Türk lirasına geçelim. Dolar Türk lirasında takip ettiğimiz direnç bölgesi 14.11-14.05 aralığındaydı. Dün burayı kırdık ve bir üstteki şu yükseliş sürecinde ilk direnç olarak çalışan 14.20'nin üstünde hareketler görüyoruz şu an. Bugün için bu bölgenin üstünde kalıcı olacak mıyız? Bunu takip ediyor olacağız. Dolar endeksinin de bu süreci desteklediğini unutmayalım. Ancak tabii akşam saat 6'dan sonra gene müdahaleler gelecek mi? Haftayı 14.20'nin altında kapatmak isteyebilir kamu bankaları ve Merkez Bankası. Bu süreci gün içinde takip ediyor olacağız. Benim burada esas dolar Türk lirasında göstermek istediğim şu yukarıdaki bakın bir gri trend çizgimiz var. Bu trend çizgisini size şöyle haftalık grafiklerden göstereceğim. Uzun zamandır takip ettiğim bir Fibonacci kanal çalışması var. Bu 2017 yılındaki 3.36 diplerinden başlayan bir süreç. Şu trendin Fibonacci kanal çalışması aslında bu. Bunu da şöyle bir sıfırlayıp daha net göstermek istiyorum size. Şu an yaklaştığımız seviyeler şurada 2018 yılındaki 7 zirvesinden gelen bir trend direncimiz. Bu bölge önümüzdeki hafta oldukça önemli olacak. Bu da kabaca şu an 14.80'lerden geçiyor. Bu bölgenin üstünde kalıcılıklar önümüzdeki haftalarda 17.20-17.25'lere doğru bir hareketi tetikleyebilir. Dolayısıyla önümüzdeki hafta 14.80'lerin üstünde kalıcı olacak mıyız? Yoksa buralardan tekrar bir satış gelecek mi? Bu süreci takip ediyor olacağız. Bu Fibonacci kanal çalışması uzun zamandır gerçekten başarılı trade'lere neden oldu. O yüzden bunu da ayrıca takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi hemen hızlıca bir Euro dolar paritesine bakalım. Şunu saatlikleri alacağım tekrar. Şimdi dünkü analizde şu 1.10 altına iniyor muyuz? Buna dikkat edeceğiz demiştik. Buradan gelen tepkilerin güçsüz kaldığından bahsetmiştik ve Euro için tatsız bir süreçti bu. Dolar endeksindeki yükselişler daha da derinleştirdi Euro dolar paritesindeki düşüşleri. Şu an geldiğimiz seviyeyi ise şöyle günlük grafiklerden göstermek istiyorum size. Şu yükselişin %78.6'sı 1.10'dan geçiyor. Bu bölgenin kırılımı tekrar 1.06'lara kadar Euro dolarda düşüşleri tetikleyebilir. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken bir süreç. Euro dolar paritesi şurada yatay bantta güzel bir trade fırsatı vermişti. Fakat artık bu kırıldı ve satışların burada derinleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu Ukrayna-Rusya gerginliği de sürdüğü sürece dolardaki yükselişler, dolar endeksindeki yükselişler Euro dolar paritesinde de sert satışları gündeme getirebilir. Dikkatli olacağız Euro'da. Şimdi bir Euro Türk lirasına geçelim. Euro dolardaki değer kayıplarından dolayı Euro Türk lirası açıkçası çok fazla bir yükseliş gösteremiyor Türk lirasına karşı. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgesi 15.79 hala geçilemedi. Bu dolar Türk lirasındaki 13.90'a tekabül ediyor. Dolayısıyla Euro'da oldukça güçsüz bir duruş takip ediyoruz. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgesi 15.54-15.50 aralığında. Dolar Türk lirasındaki olası düşüşler yani Türk lirasının olası değer kazançları Euro Türk lirasında oldukça sert satışları getirecektir. Yani Euro'da kalanlar için oldukça sıkıntılı bir süreç. Yükselişin bittiğini söyleyebilmemiz için de aşağıda 15.33'ün kırılması gerekiyor. Bu seviyeleri takip edeceğiz Euro Türk lirasında. Sterlin dolara geçersek, sterlin dolar Euro'ya göre daha güçlü durmaya devam ediyor. Şurada bir ikili dip oluştu demiştik. 1.32'den 1.32.73'ten geçen
Burası hala korunmaya devam ediyor. Fakat yukarıda 1.34.71, 1.34.31 direnci kırılmadığı sürece burada oluşan bu formasyonun da çalıştığını söyleyemiyoruz. Şu an gelen bu satışların 1.32.73'te destek bulması çok önemli olacak. Evet, dolayısıyla kurlarda takip edeceğimiz ana grafik dolar endeksinin grafiği. Bu 97.80 üstünde kaldığı sürece Euro ve sterlin için oldukça keyifsiz bir sürecin devamı anlamına gelecek. Dolar Türk lirasında ise yukarıda bahsettiğimiz bu 14.80'lerin kırılıp 17.20'lere doğru yeni bir kanal içine gireceğini göreceğiz. Tabii bütün bu süreci tetikleyen ana unsur da Ukrayna-Rusya gerginliğinin, savaşının hala devam ediyor olması. Buradan gelecek iyi haberler de tüm bu düzenin terse dönmesine sebep olur. Kısacası kurlar için bu tatsız savaşı takip etmeye devam ediyor olacağız. Evet, kurlardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.